İster yeni bir yabancı dil öğrenmek isteyin, isterseniz de başka bir şey. Nedense bu şeyi öğrenmek için gününüzden hiçbir zaman ayıramıyorsunuz. Bir günün 24 saati meşgulsünüz. Hatta uyumaya bile zamanınız yok. Nasıl olur da İngilizce öğrenmek gibi tüm gününüzü ele geçirecek bir şeye zaman ayırabilirsiniz ki? Yeni bir yabancı dili sadece eli boş insanlar öğrenebilir. Oysa sizin kafanızı kaşıyacak zamanınız bile yok. Bu sözlerimden sanırım ne demek istediğimi anladınız. Artık açıklama yapmayayım. Neden İngilizce konuşamıyorum dersimizin 4. dil öğrenme efsanesinde nasıl dil öğrenmeye zaman ayırabiliriz konusu üzerine konuşacağız. Bu dersimizde herkesin eksikliğini yaşadığı boş zaman kavramının aslında nasıl sanıldığı gibi bir şey olmadığını fark edeceksiniz. Yeni bir şey öğrenmek istiyorsanız günlük, haftalık ve aylık zaman yönetiminizi çok iyi ayarlamalısınız. Hayattaki en önemli şeyin sağlık olduğu söylenir ama bence zaman daha önemlidir. Neden mi? Çünkü sağlığını kaybeden bir insanın onu yeniden kazanması bir yere kadar mümkündür. Elbette istisnalar vardır. Ama bir kere zamanınızı kaybederseniz onu yeniden kazanmanız imkansızdır. Dünyanın en zengin insanı bile olsanız kaybettiğiniz zamanı geri alamazsınız. Zaman yönetimi yapmayan bir insan ise İngilizce öğrenmek gibi bir hedefi çok zor gerçekleştirir. Bu dersimizde vereceğim bazı tavsiyelerle birlikte umarım zaman artık kıymete biner. Dersimize başlamadan önce lütfen videonun Türkçe veya İngilizce altyazılarını açmayı unutmayın. Hem yabancı öğrencilerimin hem de Türk öğrencilerimin dediklerimi tam anlamıyla anlamalarını ve hiçbir sözümü kaçırmamalarını istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi Türk öğrencilerim İngilizce altyazıları açtığı takdirde bu dersi onlar güzel bir İngilizce çeviri dersi olarak da kullanabilir. Bu derste anlattığım her şeyi yazılı bir PDF olarak indirmek isterseniz lütfen video açıklamasındaki linki ziyaret ediniz. Sitemize ücretsiz olarak üye olup giriş yaptığınız takdirde bu ve diğer tüm derslerin PDF dosyalarını indirebilirsiniz. Evet, ders zamanı geldi. Sizi daha fazla bekletmeden dersimize başlayalım. Size önemli bir soru sormak istiyorum. Gün içerisinde kaç saatinizi gerçekten çalışarak geçiriyorsunuz? Bu soruyu ilk olarak öğrenci arkadaşlarıma sormak istiyorum. Çünkü en çok onlardan "Hocam gerçekten kafamı kaşıyacak zamanım bile yok" diye yorumlar alıyorum. Mesela ben kendi özel derslerimin bitiminde öğrencilerime bir ödev veriyorum ve bir sonraki derse kadar onu bitirmelerini istiyorum. Bazı öğrencilerim gerçekten çok istikrarlı oluyor ve onları buradan tebrik etmek istiyorum. Onlara ne tür ödevler verirsem vereyim mutlaka istenilen zamana kadar tamamlıyorlar. Öbür taraftan bazı öğrencilerime yapmalarını istediğim basit bir şeyi tamamlamaları için her gün telefonda yalvarmam gerekiyor. Siz bunlardan hangisisiniz? Boş zaman dediğimiz şey bazı insanlar için bir hayal ürünüdür. Birçoğumuza gün içerisinde hiç boş zamanımızın olup olmadığını sorarsanız eminim herkes kafalarını kaşıyacak vakitleri bile olmadığını söyleyecektir. Evet, hepimizin farklı sorumlulukları var. Sevsek de sevmesek de haftanın 5 ila 6 güne gitmemiz gereken ve günde ortalama 9 saat çalışmamız gereken bir işimiz var. Hazırlanmamız gereken sınavlar ve bitirmemiz gereken ödevlerimiz var. Peki gün içerisinde zamanımızı nasıl değerlendiriyoruz? Zamanımızı ne kadar verimli kullanıyoruz? Bununla alakalı olarak ilk önce öğrenci arkadaşlarımızın perspektifinden, daha sonra da çalışan arkadaşlarımızın perspektifinden bir inceleme ve hesap yapacağız. İlk olarak öğrenci arkadaşlardan başlayalım. Her gün kaçta kalkıyorsunuz? Üniversite öğrencisiyseniz bazen çok saçma ders saatleriniz olabiliyor ama buna rağmen düzenli bir saatte kalkmanız çok önemlidir.
Tercihen en geç saat 7'de veya daha erken bir saatte güne başlamanızı tavsiye ederim. Sebebini birazdan anlatacağım. Güne başladınız, kahvaltınızı yaptınız ve okulunuza gittiniz. Gün içerisinde ortalama 6 saat kadar ders görüyorsunuz. Bu derslerin arasında 4 tane 10 dakikalık, bir tane de 45 dakikalık öğle aranızın olduğunu varsayıyorum. Bu ders aralarını nasıl geçiriyorsunuz? Muhtemelen arkadaşlarınızla sohbet ederek veya masanızda uyuyarak geçiriyorsunuzdur. Peki bu mola zamanınızda da pasif öğrenme yapmaya ne dersiniz? Kesin herkes, "Hocam Allah aşkına zaten sürekli ders görüyoruz, yetmez mi?" diyordur. Arkadaşlar merak etmeyin. Pasif öğrenme dediğim şey sandığınız gibi bir şey değildir. İngilizce ile ilgili örnek vermek gerekirse İngilizce müzik dinleyerek pasif öğrenme yapabilirsiniz veya arkadaşlarınızla her zaman Türkçe konuşmak yerine basit İngilizce cümlelerle sohbet edebilirsiniz. İngilizce öğrenmenin ve yaşamanın sandığınızdan çok daha fazla yöntemi vardır. İngilizceyi hayatınızın bir parçası haline getirmek için teneffüste İngilizce oyunlar bile oynayabilirsiniz. Neyse, o günkü dersiniz bitti ve eve döndünüz. Akşam yemeğinizi yedikten hemen sonra bilgisayarınıza, tabletinize veya cep telefonunuza lütfen yönelmeyin. Biraz kafanızı dağıtmak istemeniz çok normal ama farkında olmadan kendinize zarar veriyorsunuz. Bilim insanlarına göre saatlerce bu ekrana bakarak geçirdiğiniz zaman sırasında beyniniz bilişsel becerileri ve hafızası büyük oranda azalıyor. Araştırmacılara göre günde 3,5 saat ekrana bakan insanların sözel hafızası zayıflıyor. Demek istediğim, farkında olmadan beyninizi aptallaştırıyorsunuz. Bunun sebebi ise televizyon veya cep telefonunda anlamsız videolar izlediğiniz sırada beyniniz çok daha tetikte olmasına karşın odaklanma kapasitesi feci bir şekilde düşüşe uğruyor. Boş zamanını sürekli ekran başında geçiren çocuklara baktıysanız hepsinin çok kısa konsantrasyon aralıklarının olduğunu ve hemen her şeyden çabucak sıkıldıklarını görebilirsiniz. Bu ileride hiperaktivite gibi çok daha ciddi psikolojik sorunlara yol açmaktadır. Eğer dediklerime inanmıyorsanız etrafınızda sürekli tabletlere bakan çocukları inceleyebilirsiniz. Eğer ekrana bakacaksanız lütfen 1,5 saatin üzerinde olmasın. Sizin sağlığınız benim için İngilizce konuşabilmeniz kadar önemlidir. İngilizceyi çalışmadan öğrenmek istiyorsanız bence yapabileceğiniz 2 güzel şey vardır. Birincisi bir günlük tutmanızdır veya bir konu hakkında düzenli olarak kompozisyon yazmanızdır. Düzenli olarak günlük tutan veya kompozisyon yazan insanların düşünceleri daha organize olduğu için istedikleri şeylere daha iyi ve uzun süre odaklanabilirler. Bir kağıda düşüncelerinizi yazmak, sevdiğiniz birine içinizi dökmek gibi rahatlatıcı bir etkisi vardır. Düzenli olarak günlük tutan insanların hedeflerine ulaşması ve akıllarındakini gerçekleştirmesi tutmayanlara göre çok daha yüksektir. İngilizce öğrenen birisi düzenli olarak kompozisyon yazdığında ise kelime haznesi çok daha çabuk artar ve öğrendiği dil bilgisi kalıplarında daha hızlı uzmanlaşır. Yapmanızı tavsiye ettiğim ikinci en güzel ve önemli şey ise bol bol İngilizce kitap okumanızdır. Dil öğrenmenin temelini kelimeler oluşturur. Kelime hazneniz ne kadar çok olursa o kadar rahat konuşursunuz. Kelimeler ezberlenerek öğrenilmez, belli bir bağlam içerisinde öğrenilir. Bir hikaye veya cümle içerisinde gördüğünüz kelimeyi daha kolay öğrenirsiniz ve çok daha kolay bir şekilde değişik cümleler içerisinde kullanabilirsiniz. Roman okumanın en güzel yanı ise eğlendirici olmasıdır. Eğer bir kitap kurdu arkadaşınız varsa ona niye kitapları bu kadar çok sevdiğini sorun. Onlar internet üzerinden saatlerce bir diziyi izlemektense o dizinin kitabını okumayı tercih edeceklerdir. Kitap okumanın eğlenceli olması dışında beynimize de çok büyük katkıları vardır. Hatırlarsanız saatlerce ekrana baktığımızda beynimizi resmen eridiğini söylemiştim. Kitap okuduğumuzda ise bunun tam tersi oluyor. Spor yapan insanların kasları nasıl büyük ve kuvvetli oluyorsa, kitap okuyan insanların da beyni de güçlü oluyor ve elastikliği artıyor. Kitap okuyan insanların zeka seviyeleri zamanla artıyor ve öğrenme kapasiteleri büyük ölçüde yükseliyor.
Ek olarak kitap okuyan insanlarda psikolojik rahatsızlıklar daha az görülüyor. Çünkü kitap okumak stresle başa çıkmak için çok etkili bir yöntemdir. Depresyondan muzdaripseniz özellikle İngilizce kişisel gelişim kitapları okumanızı tavsiye ederim. Hatta başka bir videoda size tavsiye edebileceğim bazı kitaplardan bahsedeceğim. Kitap okumanın daha birçok faydası vardır. Bu yüzden telefonunuzu bir köşeye bırakın ve elinize bir kitap alın. İnanın hayatınız değişecektir. Sıra çalışan arkadaşlarımıza geldi. Çalışan insanlar için biraz önce öğrenci arkadaşlara bahsettiğim tavsiyeler haricinde başka bazı küçük tavsiyelerim de olacak. Bu yaştaki öğrencilerim yaşça daha büyük olup sorumluluk sahibi oldukları için vereceğim tavsiyeler de biraz farklı olacak. Ofisinizde sabah 9'dan akşam 6'ya kadar çalıştığınızı düşünüyorum. Ama gün içerisinde çoğu insanın 4-5 saatten fazla gerçekten iş yapmadığını bizzat gördüm. Ben de zamanında bu tür ofislerde çalıştığım için deneyimlerimden konuşuyorum. Peki geriye kalan 4-5 saati çay içerek ve boş boş telefonunuza bakarak geçirmektense daha verimli nasıl geçirebilirsiniz? Hiç merak ettiniz mi? Eğer iş yerinde bir şey dinlemenize izin veriliyorsa veya kulaklıkla dinleyebiliyorsanız internet üzerinden BBC radyosunu açabilirsiniz. Aynı müzik dinlemek gibi İngilizce radyo dinleyerek de pasif öğrenmeden yararlanabilirsiniz. İş yerinizde biraz daha esneklik varsa ve patronunuz elektronik yazışmalarla ilgili kesin bir kurallar belirlemediyse bunları İngilizce yapmaya çalışın. Mümkün olan her şeyi sadece İngilizce yapmaya çalışın. Böylece hem sizin hem de diğer çalışanların bolca İngilizce öğrenmesini sağlamış olacaksınız. Eve geldiğinizde muhtemelen yemeğinizi yersiniz, çocuğunuz varsa biraz onunla oyunlar oynarsınız, daha sonra televizyonun karşısına geçersiniz. Peki burada bahsedilen şeyleri biraz değiştirsek olur mu? Mesela çocuğunuzla oyun oynarken İngilizce basit cümlelerle oyunlar oynayın. Bu şekilde hem onun da İngilizce öğrenmesine bir katkınız olur hem de oyunlarla birlikte İngilizce öğrenirsiniz. İlla televizyon izleyeceğim diye ısrar ediyorsanız yabancı televizyon kanallarını izleyin ve anlatılan şeyi anlamaya çalışın. Elinize bir kalem ve kağıt alın ve pasif izleyici olmaktansa aktif izleyici olmaya çalışın. Duyduğunuz cümleleri ve kelimeleri not edin. Daha sonra bunları ana dilinize çevirmeye çalışın. Partnerinizle birlikte İngilizce muhabbetler etmeye çalışın ama bunu en az 1 saat her gün düzenli yapın. Size de bolca kitap okumanızı tavsiye edeceğim. Ana dilinizde zaten gün içerisinde bolca materyal okuyorsunuzdur. Evdeyken sadece İngilizce şeyler okuyun ve bunu bir alışkanlık haline getirin. İngilizceyi hayatınızın bir parçası haline getirirseniz İngilizceyi öğrenmeye zamanım yok gibi şeyler söylemeyi bırakırsınız. Herkesin sandığından çok daha fazla boş zamanı vardır ama bu boş zamanlarını düzgün kullanmıyorlar. Bu tür küçük şeyler hayatınızda büyük değişiklikler yapabilir. Dersimiz nasıldı arkadaşlar? İzlediğinize değdi, değil mi? Genellikle derslerimde direkt konuya girmeyi severim ve gereksiz zaman harcamayı sevmem. Hem benim hem de sizin zamanınızın ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Eğer bu kıymetli zamanımı kullanarak sizin için hazırladığım dersi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sol tarafımda gördüğünüz sosyal medya sitelerini kullanıyorsanız Bay İngilizce'yi oradan da takip etmeyi unutmayın. Bu video dersi Bay İngilizce'nin YouTube ve Facebook kanalından da izleyebilirsiniz. En iyi izleme deneyimi için ise Bay İngilizce'nin internet sayfasından izlemenizi tavsiye ederim. Unutmadan lütfen bu dersi ihtiyacı olabilecek arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla ve yakınlarınızla da paylaşın. Unutmadan basit bir ödevimiz var. Sadece birkaç dakikanızı alacak bu ödevinizi yaparsanız çok sevinirim. Video açıklamasındaki linke tıklayıp ders sayfasının en aşağısına bakarsanız ödevlerin linklerini görebilirsiniz. Son olarak eğer bu veya diğer derslerimiz hakkında konuşmak, fikirlerinizi paylaşmak ve sorularınızı sormak isterseniz Bay İngilizce'nin forumlarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizde ücretsiz bir hesap oluşturarak hemen tartışmalara katılabilirsiniz. Sadece son bir dil öğrenme efsanesi dersimiz kaldı ve geriye kalan son 5 dersimiz biraz daha uygulama odaklı olacak.
Umarım o dersleri de beğenerek izlersiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sonra görüşmek üzere.